Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına dondurucuda taze fasulye nasıl saklanır anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz büyükçe fırın tepsisine dolduracak kadar fasulye topladık bahçeden. Öncelikle fasulyelerimi ayıklıyorum. Fasulyelerin uç kısmını keserek atıyorum. Fasulyenin büyüklüğüne göre 2 veya 3'e bölüyorum fasulyeleri. Kaşığa sığabilecek ölçüde olması yeterli. Fasulyelerime yetecek kadar göz kararı domatesi yıkadım ve hemen kabuklarını soyuyorum. Domateslerimi küp küp olacak şekilde doğradım. Siz dilerseniz rendeleyebilirsiniz ya da robottan da geçirebilirsiniz. Tam ölçü vermek gerekirse 1 kilo fasulye için 4-5 tane orta boy domates yeterli olacaktır. Domatesler de hazır olunca büyükçe geniş bir tencereye öncelikle domateslerimi ekliyorum. Hemen üzerine de fasulyelerimi ilave ediyorum. En başta gördüğünüz fasulyelerin yarısını alacağı için tencerem domatesin de yarısını kullanmış oldum. Başkaca herhangi bir şey eklemeden sadece domates ve fasulyeyi kapağını kapatarak ocağa alıyorum. Öncelikle kısık ateşte bir 5 dakika kadar fasulyelerin ve domateslerin suyunu bırakmasını sağlıyorum. Hemen karıştırıyorum. Bu ilk karıştırmadan sonra ocağınızı orta ateşe alabilirsiniz. Ve biraz sonra göstereceğim şekilde ara ara karıştırarak toplamda 15 dakika kadar ocakta tutmanız fasulyeleri yeterli olacaktır. Toplam 15 dakika ocakta tuttuktan sonra fasulyelerimin hacminin birazcık daha küçülmüş olduğunu görüyorsunuz. Dibinde de hem domatesin hem de fasulyenin bırakmış olduğu su mevcut. Fasulyeleri tamamen pişirmiyoruz yani. Sadece birazcık yumuşamasını sağlıyoruz domatesle birlikte. Tamamen yumuşamış olan fasulyemi ocaktan alıyorum. Bir kez daha kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arada daha yeşil olanlar, pişmemiş olanlar mevcut. Renkleri tamamen farklı birbirinden fasulyelerin. Bu hiç önemli değil. Zaten bekleteceğiz fasulyeleri soğuması için. Kapağı kapalı olarak beklettiğimiz zaman bu aradaki renk farkı tamamen kapanacak. Yaklaşık bir 3-3,5 saat kadar beklettiğim, soğuttuğum fasulyelerim tamamen aynı renk oldu artık. Şu şekilde tekrar kıvamını göstereyim. Suyunu çekene kadar pişirmediğimiz için de hala tenceremizin dibinde suyu mevcut. Artık tamamen soğuyan fasulyelerimizi paketleme işlemine başlayabiliriz. Yeteri miktarda buzdolabı poşetlerine fasulyelerimden ekliyorum. Burada da belirli bir ölçü veremiyorum. Göz kararı olarak ayarlayabilirsiniz poşetlerinizi. Tek seferde ne kadar pişirmek istiyorsanız o kadar porsiyonlara ayırabilirsiniz.
Fasulyelerimizi buzdolabı poşetine aldıktan sonra bu şekilde havasını alıyorum. Tamamen havasını aldığınızdan emin olun poşetinizin. Bu şekilde ne yırtılma olacaktır ne de tadında bozulma olacaktır. Böyle birazcık elinizle baskı yaparak yassıltırsanız da çok daha az yer kaplayacaktır dolabınızda. İlk defa yapacak olan arkadaşlarım için tekrar hızlı bir şekilde hangi işlemleri yaptığımı göstermek istiyorum. Öncelikle poşetliyorum. Poşetleme aşamasında da küçük bir püf noktası vereyim. Hem sulu kısmından hem de fasulyeli kısmından koymaya, eşit miktarda poşetlere dağıtmaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Kilitli poşet kullanırsanız çok daha pratik olacaktır işleminiz ama elinizde yer yoksa benim gibi böyle bağlamalı poşetler de kullanabilirsiniz. Bu şekilde havasını tamamen aldığınız zaman hiçbir bozulma ya da tadında değişme olmayacaktır fasulyelerde. Tenceremin tamamını bitirene kadar paketleme işlemine devam ettim. Ve artık fasulyelerimiz buzlukta, dondurucuda yerini almaya hazır oldu bile. Ben bu büyük tencereyle hazırladığım fasulyelerden 4 paket elde ettim. Dediğim gibi miktar tamamen size kalmış. Kendi oranınızı belirleyebilirsiniz. Bir de önceden dondurmuş olduğum, hazırlamış olduğum fasulyelerden bir tanesini göstermek istiyorum sizlere. Bu yeni hazırladıklarımızı da aynı şekilde dondurucuya koyuyoruz ve donmasını sağlıyoruz. Bu kadar basit. Benim dondurucuda fasulye tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.